Aa, çok tatlı. Yani, Ama yani Kırgızistan'ın en favori yemeğinin yapıldığı yerdeyiz. eski Türk bıyıkları balda gözüktüğü gibi aşağıya doğru değil, yukarıya doğru olurmuş. Bundan 4000 yıl önce yaşayan insanların hayatlarını resmettikleri taşlara dokunmak gerçekten insanı çok böyle ilginç hissettiriyor. Ve dağlarda o kış vakti incecik elbiselerle göçen yaklaşık 220 bin Kırgız hayatını kaybetmiş. Önce tuğla fabrikasını kurşuna diziyorlar. Daha sonra da bulunmasın, tespit edilmesin diye bu tuğla fabrikasında gömüyorlar. Günaydın. Günaydın. Dın dın Dın. dın. Neredeyiz Fatih? Şu an karakol şehrinde Dungan Camisi'ne geldik. Bu videoya geldiyseniz ve daha önce Kırgızistan'ın dağlarında çektiğimiz videoyu izlemediyseniz şuraya bırakıyorum. Oradan başlayabilirsiniz Kırgızistan serisine. Biz bir hafta Tanrı Dağları'nda gezdik. Orada çekim yaptık. Oraları görüntüledik. Şimdi şehre indik. Karakol kentindeyiz. Burası Kırgızistan'ın dağlık bölgesine yakın bir kent. Şimdi burada Dungan Camisi'ndeyiz. Bu Dungan Camisi işte çivi çakılmadan tahta mimariyle yapılan bir cami. Ciddi işçilikler var. Böyle yakından baktığında ciddi bir sanat eseri var. Bu Dunganlar da Türk soylu halklardan bu bölgeye göç etmişler ya da göç edilmek zorunda bırakılmışlar. Şu anda Karakol kentindeki tek kilisedeyiz. Rus Ortodoks Kilisesi'ndeyiz. 1869 yılında çivi bile çakılmadan tamamı ahşaptan inşa edilen bu kilise Sovyetler Birliği döneminde bir dönem spor salonu olarak da kullanılmış. Karakol kenti küçük, dağların ortasında, sessiz, sakin. Yani çok güzel bir şehir. Böyle tam emekliliğin geçirilebileceği bir şehir. Havası da tertemiz. Buranın rakımı da 1700 metre. Yani bayağı bir yayla havası var burada. Mimarisinde de Rus mimarisi baskın. Arkamda gördüğünüz gibi. Ya güzel bir şehir burası ya. Yaşanır burada. Şu anda Kırgızistan'ın en favori yemeğinin yapıldığı yerdeyiz. Burada bir fırın diyebiliriz. Bir taş fırın var. İçinde samsa yapıyorlar. Etli pide gibi bir şey ama aslında etli poğaça gibi bir şey. İçine tam 150 tane samsa konuyor. Pişmesi de tam yarım saat sürüyor. Ücreti de 100 samsa. 어찌? 누나 이제 필요라서 어찌 됐어요? 진교. Bir tane alabilir miyim? Teşekkür ederim.
Burana Kulesi. Burası Yusuf Has Hacib'in memleketi. Balasagun. Karahanlılar döneminde bu düz ovayı gözlemlemek için kullanılan bir kule. Etraf gördüğümüz gibi böyle tamamen düzlük bir alan. Gelen gideni gözetlemek için yapmışlar. Tarihi bir kule. Karahanlılar döneminde kullanılmış. Karahanlılar da ilk Türk İslam Devleti olarak biliniyor. Onlar kullanmışlar. Burası UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesine girmiş. Bu çevremizde bunun gibi balballar dediğimiz taşlar var. Bu balbalların tarihiyle ilgili değişik rivayetler var. Rivayetlerden birisi bu balbalın bulunduğu yerdeki savaşçı tasvir edilmiş. Diğer bir rivayet ise ölen savaşçının çevresine öldürdüğü savaşçılar kadar balbal dikildiği söylenir. Artık hangisi doğruysa şu elinde ant kadehi dediğimiz şöyle göğsün üstüne doğru bir kadeh tutar. Balbalların genelinde öyle olur. Kimsenin bilmediği, daha doğrusu çok az insanın bildiği eski Türklerin bıyıkları. Eski Türk bıyıkları balbalda gözüktüğü gibi aşağıya doğru değil, yukarıya doğru olurmuş. Eskiden Çinlilerin bıyıkları aşağı doğruymuş. Çinlilere benzememek için Türkler bıyıklarını yukarıya doğru tararlarmış. Burası kurgan. Kurgan işte ölen kişinin konulduğu alan. Bunun gibi özellikle Çin'de ve bu bölgede çok fazla sayıda kurgan var. Kazakistan'da çok fazla sayıda kurgan var. O kurganlardan birisi. Bunlar da çevreye dikilen balballar. Şu anda Tanrı Dağları'yla Issık Gölü'nün arasında bir yerdeyiz. Burası Çolpanata. Burası bir açık hava müzesi. Petroglifler var burada. Yaklaşık 5000 petroglif. Petroglif ne? Taşların üzerine 4000 yıl önce insanların çizdiği resimler. Bu resimlerin arasında geyik var, kurt var, keçi var, insan var. Yani hayatlarını bu taşlara resmetmişler. Çok değişik bir yer, gerçekten etkileyici. Bundan 4000 yıl önce yaşayan insanların hayatlarını resmettikleri taşlara dokunmak gerçekten insanı çok böyle ilginç hissettiriyor. Çok güzel hissettiriyor. Öyle. Burada mesela savaşçılar var. Şurada ok atıyor. Şöyle. Şurada da bir savaşçı var. Burada kocaman bir keçi. Böyle geliyoruz. Burada mesela kurt var. Belki şu bir aslan. Benim dedem o. Rahmetli dedem. Şimdi Bişkek'in meşhur pazarı Oş Pazarı'na geldik. Bakalım bu meşhur Oş Pazarı'nda neler var. Hadi gidelim. Sizi Şeripa ile tanıştıracağım. Şeripa benim üniversiteden arkadaşım. Kendisi Kırgız. Merhaba. Normalde Ankara'da yaşıyor. Şimdi yaz için Kırgızistan'da, Bişkek'te. Bizi de pazara o getirdi. Evet. Şeripa, bu ne? Bunlar ne? Şamanizme göre kötü ruhları kovan bir özelliği var. Yakıp evi kutsamak için, kötü ruhlardan arındırmak için yakılmış şekilde evin her tarafında böyle dolaştırılır. Adı da arça. Kırgızistan'ın pek tatlı kültürü yok. Yani nadir tatlarından bir tanesi bu. Bir tür hamur kızartılan, adı sanza. Bunun üstüne böyle reçel, marmelat türü bir şey döküp ya da bunu reçele marmelata bandırıp yiyorlar. Bunlar da onların çeşitleri. Bu arkamda gördüğünüz yerlerde de Kore salataları varmış. Kırgızistan ilginç bir yer. Yani pek çok ülkenin mutfağını burada bulmak, özellikle Asya'daki pek çok ülkenin mutfağını burada bulmak çok mümkün. Ve çok lezzetli yemekler gerçekten. Buranın çekirdeksiz kuru üzüm meşhurmuş. Öneriyorum. Kim? Tadına bak. Türkiye'den mi geldiniz? Türkiye'den geldik. Neredesin? Gel. Ben buradayım. Nasılsın? Biz de Türkçe biliyoruz biraz. Adın kim? Benim adım Abdülmalik. Abdülmalik. Evet. Kırgız mısın? Evet, Kırgızım. Nereden biliyorsun Türkçeyi? Türkiye'de biraz çalıştım. Ah, iyi bakalım. Bu üzümler nereden geliyor Abdülmalik? Bunlar normalde yerli hesap alıyor ama Özbekistan'dan geliyor. Özbekistan. Özbek üzümü meşhurmuş burada. Biz de şimdi ondan alacağız biraz. Tadına bak.
Bir de şey çok güzel buranın. Eceke? Rahmat. Hala. Rahmat. Yedim ya az önce. Bir de şey çok güzel. Bademleri çok güzel arkadaşlar. Bir de badem öneriyorum. Nerenin bademi bu? Bu bizim yerli. Oş'ta pazar. Oş. Oş civarından, güneyden. Size Abdülmalik'in bir mesajı var. Türkiye'deki arkadaşlar. Söyle. Eğer Kırgızistan'a geldiyseniz buraya gelebilirsiniz. Her zaman sizlere çok güzel indirimler yapacağız. Tamam. Evet. Abdülmelik Oş pazarında Abdülmelik diye sorun. Olur mu? Ha, olur. Burası da et pazarı. Ah. Koku benim dayanabileceğim gibi değil yalnız. Bak bunlar at eti şunlar. Bunlar mı? Evet. Bu mu at eti? Bunlar Kırgızistan'ın ekmekleri, böyle üstleri desenli oluyor. Çok da lezzetli. Nan diyorlar ekmeğe burada. Bir daha bir göster bakayım, ne o? Şöyle bir süs. Şöyle bir eski, bir antika. Üstüne de şöyle modern stilize ettiler. 40 yama gibi. Bu çok güzelmiş. Aa, çok tatlı. Aldı mı? Yani. Kaç son? 850. 850. Bu sesi ondan alamazsın. Böyle. Nedir bunlar Fatih? Bunlar komuz. 3 telli bir çalgı aleti. Kırgız ırı çalınır bunlar, Kırgız ırı. Bir nevi sazlara benziyor. Yani bizim sazlara benziyor, 3 telli. Çok hızlı çalıyorlar bunu çalanlar zaten. Bunlar ne şimdi Şeripa? Kızların Bunlar değil. çeyizlerini hazırlanıyor. Bunlardan 20-30 tane, 40 tane. Ev ne kadar büyükse o kadar fazla lazım oluyor. Misafirler genellikle yerde oturduğu için yerden duvardan duvara serilir ve misafirler o şekilde ağırlanır. 40 yamat Kırgızcası min kurak. Şimdi Bişkek'in yaklaşık 20 kilometre dışındaki Atabeyit kompleksindeyiz. Bu komplekste şöyle bir anıt var arkamda gördüğünüz. Bu anıt 1916 yılındaki Kırgızistan Bağımsızlık Savaşı'na ithafen yapılmış. Peki 1916 yılında ne olmuş? Kısaca şöyle diyebiliriz. Kırgızlar Ruslara karşı bir bağımsızlık mücadelesine girmiş. Bunun sonucunda çok ağır kayıplar yaşamışlar. Bu savaşın hemen ardından Rusya buraya çok sayıda asker göndermiş ve Kırgızları dağlara doğru göçe sürüklemiş. Ve dağlarda o kış vakti incecik elbiselerle göçen yaklaşık 220 bin Kırgız hayatını kaybetmiş. Ayrıca bu kompleksin içinde bir yer daha var. Şimdi oraya götüreceğim sizi. Orada da Rusya'ya karşı bağımsızlık için mücadele veren 137 aydının önce kurşuna dizildiği ve ardından yakıldığı ve gömüldüğü bir tuğla fabrikası var. O dönemde toplumda aydın olarak, önder olarak sayılabilecek kimler varsa Ruslar bu kişilerin hepsini tespit edip önce tuğla fabrikasını
kurşuna diziyorlar. Daha sonra da bulunmasın, tespit edilmesin diye bu tuğla fabrikasında gömüyorlar. O zaman o tuğla fabrikasında çalışan Kırgız bir bekçi ölümüne yakınken küçük torununu anlatıyor. Diyor ki ben bekçiyken Ruslar böyle böyle bizim aydınlarımızı öldürdüler ve buraya gömdüler diyor. Korkusundan ölecek durumdayken ancak söyleyebiliyor. Onu da sadece torununa anlatabiliyor. Başka kimseye değil. Torunu da çok yaşlanıyor ve 92'de bağımsızlık ilanından sonra bile torunu hemen hükümet yetkililerine söylemiyor. Aradan 7-8 yıl geçtikten sonra dedesinin anlattığını Kırgız hükümet yetkililerine söylüyor. Onlar da söylenilen yerde araştırma yapıyorlar ve o 137 aydının kemiklerine ulaşıyorlar. Burası da o kazı yapılan ve bulunan kemiklerin olduğu alan. Ruhları şad olsun. Şu anda neredeyiz Neris biliyor musun? Evet, kabristanlı. Evet. Ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kabristanındayız. Cengiz Aytmatov'u çoğu insan bilir Türkiye'de ama Cengiz Aytmatov'u bir an hatırlayamayanlar için şöyle bir hatırlatmada bulunabilirim. Ünlü film var ya, Selvi Boylum Al Yazmalım. Hani Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın rol aldığı muhteşem film. İşte o filmin uyarlandığı kitabın yazarı Cengiz Aytmatov. Kitabın adı da Al Yazma. Adamga en kıyını kün sayın adam bolu. İnsan için en zor olan her gün insan kalabilmek.